Efendim merhabalar, selamlar, hürmetler bütün dostlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Yeni bir program, yine Söze Yar Olmak ve Söze Yar Olmak'ta bugün 3 kıymetli misafirimiz stüdyomuzda sevgili dostlar. Biz ekip arkadaşlarımızla heyecanla onları size tanıtmak ve bugün paylaşacağımız programda bizimle yol arkadaşlığı yapar mısınız diye size teklifte bulunmak istiyoruz efendim. Şimdi bugün stüdyomuzda Sezai Çelik hocam var sevgili dostlar. Ve Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak hocamız stüdyomuzda. Aygül Mercan hocam var. Genimder Görme Engelli İmam Hatipliler ve Gönüllüleri Derneği Başkanı olarak stüdyomuzda. Ve Hafız Hamza El Nida var. Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi. Evet, 3 güzel insan ve stüdyomuzda misafirimiz. Sezai hocamla başlayacağız. Hocam hepinize önce hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz, vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Siz de bize böyle bir imkan verdiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Biz sizleri görmekten ve ağırlamaktan çok memnunuz efendim. Sağ olun İyi efendim. ki geldiniz. Allah razı olsun. Şimdi kıymetli hocam, Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü dedim. Şimdi dostlarımızdan bu okulu bilenler vardır, bilmeyenler vardır. İsmi Kani Karaca, İmam Hatip ve Anadolu Lisesi aynı zamanda. Biz önce bir okulu tanıyalım efendim. Tabii ki ben okulu kısaca tanıtayım. Okulumuz ilk olarak 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi yerleşkesinde bir şubeyle ve 5 öğrenciyle açılıyor. Yalnızca 5. Evet, 5 öğrenciyle açılıyor. Çünkü özel eğitim öğrencileri, özel eğitim okullarında bu uygulama var. Okulumuz da zaten görme engelli olduğu için bu şekilde dönemin bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından açılıyor. Tamamıyla velilerimizin talepleri doğrultusunda. Velilerimiz, bu çok önemli. Velilerimiz çocuklarının akademik eğitimle birlikte daha çok dini eğitim alma düşüncesi, örgün eğitimle birlikte hafızlık yapma düşüncesi ve ileride çocuklarını görme engelli oldukları için ilahiyat alanında yetiştirme düşüncesiyle bir altyapı oluşturması düşüncesiyle dilekçeler doğrultusunda talep edilmiş ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında okulumuz açılmıştır. Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu olarak. O zaman ortaokul olarak açılıyor. Hı hı. Evet, okulumuz yıldan yıla sayısı artıyor. Hı hı. Tabii ki biz orada bulunan başka bir görme engelli okulun ek binasını kullandığımız için fiziki yetersizlikler baş göstermeye başladı. Bu durumu biz genel müdürlüğümüze ilettik. Onlar da bizim talebimizi uygun gördü. 2022 yılında şu an bulunduğumuz Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Lisesi'nin kampüsüne taşındık. Ortaokul olarak oraya taşındık ve yıl dışından da talepler olduğu için pansiyon ihtiyacı zuhur etti. Öğrenci sayısı arttı. Evet, öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Ve pansiyon talebinde bulunduk. O da uygun görüldü. Aynı binada pansiyonumuz da açıldı 2022 yılında. Pansiyonla birlikte şimdi diğer ortaokullardan mezun olanlar okulumuza gelmek istediler. Şimdi bu da tabii ki başka bir ihtiyacı doğurdu. Ortaya çıkardı, evet, tabii. bu sefer de lise. Yani daha önceden bu tür girişimlerimiz oldu. Yine velilerimizin dilekçelerini alarak bakanlığımıza müracaatımızı yaptık. Değerlendirildi, uygun görüldü ve 2023 yılında da liseye dönüştürüldük. Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ortaokul kısmını da lisenin bünyesine aldık. Okulumuz açıldıktan sonra tabii ki sayımız her geçen gün yine artmaya başladı. Evet, ve şu 5 anda kişiyle başladık. Sayımız şu an 46. Maşallah. Evet, yani sayımız daha fazla olabilir ama engelli velilerimizin hassasiyeti, çocuklarını belki uzak diye göndermek istemiyorlar. Ama inşallah ileride biz onların bu talebine de cevap vereceğiz.
erkek öğrenci yanında kız öğrencilerimiz için de bir pansiyon açma düşüncemiz var. İnşallah. Şimdi inşallah hocam Allah kolaylaştırsın. Onları da duyuralım. Onlardan da konuşalım tabii ki. inşallah zamanı gelince. Kıymetli hocam, şimdi sizin okulunuzun diğer okullardan farkı ne? Bunlarla ilgili çok az bilgimiz var. Şöyle bir açın bize. Tabii şimdi okulumuz Türkiye'nin ilk ve tek görme engelli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Çok iyi. Diğer engelli okulların tümü Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Bu bizim farkımız. Yani din öğretimine bağlı tek engelli okul, o da görme engelli olarak bizim okulumuz. Bizim okulumuz tabii ki diğer okullarda kaynaştırma öğrencilerinde de istenen belgeler, işte ÇÖZGER dediğimiz çocukların görme engelli olduğuna dair raporlar ve yine RAM dediğimiz rehberlik araştırma merkezlerinin çocukların değerlendirilmesiyle birlikte alınan özel eğitim kurul kararı. Bunlar diğer okullarda da, özel eğitim okullarında da olan bir şey. Biz de aynı şartları taşıyoruz ve öğrencileri buna göre kabul ediyoruz. Bizim diğer imam hatiplerden farkımızı söyleyeyim. Bizim imam hatiplerden tek farkımız sınıflarımızın 10 öğrenciyi geçmemesi. Yani diğer özel eğitim okullarında olan uygulama. Sadece bizde o var. Yine biz imam hatip müfredatını uyguluyoruz. Aslında bu sayının azlığı öğretmenlerimizin öğrencilerimizle birebir ilgilenme durumunu artırdığı için çok özel güzel sınıflar. Tabii ki çok öğrencilerimiz için verimli de oluyor. Yani bizim fark ve ayrım bu şekilde. Ayrım bu şekilde. Şu anda velilerle de tabii temas içindesiniz. Tabii ki. Velilerin genel olarak okula geldiğinde dünyalarında taşıdıkları endişeleri, kaygıları sizin ortamınızı gördükten sonra, uygulamalarınızı gördükten sonra başka bir mecraya çevriliyordur muhtemelen. Bununla ilgili gözlemleriniz nedir hocam? Yani şunu söyleyeyim, biz daha önce başka bir okulun binasındayken velilerimiz bizim okuldaki işleyişi, ortamı gördüler ve bu talep doğrultusunda okulumuza çocuklarını göndermeye başladılar. Tabii ki biz sadece görme engelli okul olarak öğrencilerimize hizmet vermiyoruz. Aynı zamanda bizim görmenin yanında başka engel durumu olan öğrencilerimiz de var. Ve bu öğrencilerimizle birlikte velilerimizin de bulunması gerekiyor hizmet anlamında. Onlar destek da olmaları tabii ki anlamında. destek anlamında özel ihtiyaçlarının giderilmesi. Bu anlamda velilerimiz de okula geliyorlar. Öğrencilerimize hostes dediğimiz servislerle birlikte taşınmasına yardımcı olan personelimizle birlikte velilerimiz de çocuklarımıza yardımcı oluyorlar. Tabii ki okul ortamında gelen velilerimiz öğretmenlerin, efendime söyleyeyim, yardımcı personelimizin hizmetini görüyor. Yani okulda bir kurumdan ziyade bir aile ortamı. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz ve ben bunu da bir okul müdürü olarak gerçekten görüyorum. İnşallah bu farkındalık daha da artacak. Velilerimizin okulumuzda zaten paydaşlarımızdan birisidir velilerimiz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Hocam özellikle görme engelli öğrencilerinizin eğitim hayatlarında ortaokuldan itibaren onlarla muhatapsınız, yol arkadaşlığı yapıyorsunuz, aile oluyorsunuz. Onların karşılaştıkları engeller dediğimizde, yani çok genel bir başlık ama sizin en çok dikkat çektiğiniz ya da dikkat çekilse iyi olur dediğiniz noktalar nelerdir? Evet, şöyle söyleyeyim. Bizim tek sıkıntımız, aslında bizim sıkıntımız öğrencilerimiz ve velilerimiz adına. Yani müstakil bir binamızın olmaması, binamızın görme engelli öğrencilere göre dizayn edilmemiş olması bir takım sıkıntıları çıkarıyor. Dediğim gibi biz şu an kullandığımız bina tahsisli, geçici olarak bulunuyoruz. Size verilmiş. Evet. Yani biz bu binada öğrencilerimize yönelik istediğimiz değişikliği yapamıyoruz. Bu bizim için bir engel. Bu bir zorluk bizim için. Tabii ki velilerimiz de bunun farkında. Yani gerekiyorsa hep birlikte mücadele edelim. Böyle bir kendimize okul bulalım. Çocuklarımız rahat etsin anlamında tabii ki velilerimizin de talebi var Sayın Hocam. İleride inşallah bu da olacak. Bu talebimizi biz bakanlığımıza ilettik.
Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ilçe Milli Eğitim Müdürümüz bunu yakinen takip ediyor. İnşallah böyle müstakil bir binaya kavuşacağız. İnşallah bunu da burada söylemiş olalım. Okulun adının duyulmasıyla birlikte, aynı zamanda başarılarının ve çabasının duyulmasıyla birlikte, tabii şehir dışından da zaten bahsettiniz, pansiyona da ihtiyaç oluyor diye talepler de artacak muhtemelen. Ve buna dair de çalışmalarınız var altyapı için. Tabii ki hocam. Zaten şu an tercih dönemi. Ortaokuldan mezun olan öğrenciler şimdi okulları tercih etmeye başladılar. Biz duyurumuzu yapıyoruz. Haber programlardır, etkinliklerdir, dernekler yoluyla bu faaliyeti, tanıtımı yapıyoruz. Ve duyanlar da şu an aramaya başladılar. Dediğim gibi yaşadığımız sıkıntılardan birisi de kız öğrenci pansiyonumuzun olmaması. Şu an geçen yıl ve bu yıl notumu aldım. 15'e yakın kız öğrenci sırf pansiyonumuz olmadığı için okulumuza gelemedi. Yani bu öğrencilerimize hizmet sunamamak gerçekten bizleri rahatsız ediyor. Evet. Yani bunun için de dernekler aracılığıyla yine bakanlığımıza, müdürlüğümüze talebimizi ilettik. Bunun çözümü yolunda. İnşallah gerçekleştirilir. Bir an evvel çözülmesi lazım. Yani bugün yine arayan oldu. Yani o derece talep var. Yani kesinlikle isteyen varsa isteğe cevap vermek devletimizin ve biz de sorumlusu olarak memurların görevidir. Evet. İnşallah bunları karşılamaya çalışacağız. İnşallah hocam. Şimdi böyle latif bir girişten sonra dostlarımızı hatırlatmak istiyorum. Yeni açan televizyonunu ya da radyosunu ilk defa muhatap olan dostlarımız için Dost TV, Dost FM ortak yayınında sevgili dostlar, Söze Yar Olmak programındasınız. Salı, çarşamba ve perşembe günleri siz sevgili dostlarımızla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bugün stüdyomuzda 3 kıymetli misafirimiz var diye bahsettik. Sezai Çelik hocamla konuşuyorduk. Hani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü hocamız. Ve yine stüdyomuzda bugün hocamızla konuştuk, tekrar döneceğiz ama Aygül hocama dönmek istiyorum. Aygül hocam da Genimder, yani Görme Engelli İmam Hatipliler ve Gönüllüleri Derneği Başkanı. Genimder demek daha kolay. Evet, daha kolay hocam. İyi kısaltmışsınız. Hem hoş geldiniz size de tekrar. Ve Allah kolaylıklar versin, hayırlar versin. Şimdi siz bir gönüllüsünüz uzun yıllardır. Aynı zamanda öğretmensiniz. Bize bir Genimder'den bahsedin hocam. Evet. Genimder benim şöyle bir yolculuğu var açıkçası. 2023 yılında kuruldu ama öncesi var. Ben 5 yıl Kani Karaca Görme Engelliler Ortaokulu'nda çocuklarımla tanışıp gönüllü hizmet etmeye başladım. Öğrencileri dinledim. Oraya ilginiz neredendi hocam? Birey öğrenmeye başlamıştım ben. Birey kabartma yazı, görme engellilerin kullandığı yazı. Onu öğrenmeye başlamıştım. Aynı zamanda küçük çocuklarla, görme engelli çocuklarla gönüllü olarak da ilgileniyorum. Bireyle öğretiyorum. Öğrendiğimi onlara öğretiyorum ama biz kendi öğrenme sürecinizi de aktif tutuyorsunuz yani maşallah. Ama bir şey fark ediyorum. Yani ben çocuklara birey öğretiyorum. Okuma yazma öğrenince her şey bitmiş gibi algıladım herhalde ama bir sıkıntı var. Çocukların evine gidiyorum, orada veriyorum. Çocukların sosyal hayatlarının olmadığı, eve tıkanıp kaldıkları, yani çok fazla tanıması gereken şeylere maruz bırakılmadıklarını gördüm. Neredeyse steril yaşatıyoruz. Tabii. Yani sokakta değiller, bilmiyorum. Hatta küçük bir öğrenciydi, ilgilendiğim, bana şey dedi, bilgisayar nasıl bir şey dedi. Ben çok şaşırdım. Yani bilmiyorum görme engelliyle nasıl konuşulur, ne yapılır. Bana çok şey kattılar açıkçası. Ben her gün derse giderken yanında cisim götürmeye başladım. Toptur, işte nedir, meyvedir, koklatıyorum, bu ne olabilir, yenir mi, yenmez mi? Muhataplarınız kaç yaşlarında? Okuma öğrettiğinize göre hocam ilkokul çağı. İlkokul çağı, daha ilkokula başlamamış ya da 1. sınıfa, 2. sınıfa giden, hatta bir öğrencim ilkokulda başarısız görülmüş, seneye gelsin gibi bir. Oysa çok zeki bir çocuktu. Sadece doğru dokunuşlar mı yapmak gerekiyor? Doğru iletişim yolları bulamamış. Yani korkuyordu, o kadar çekingen, o kadar korkuyor, başaramayacağına o kadar inanmıştı ki oyunlarla ona güç vererek birazcık ne denir? Destek olarak dokunarak dedik. Kendine güveni geldi ve kısa zaman hakikaten çok zekiymiş.
çok kısa zamanda öğrendi. Cisimlerle muhatap ettim. Yani cisimleri tanımıyorlar. Yani şey sormuştu bana. Havuz nasıl bir şey? Mayo nedir gibi. Yani yüzmek istiyordu mesela ama bunun ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi bunlar benim içimde kalıyor. Bunları not ediyorum ben. Okuma yazma öğreniyor ama bunları farklı bir şey yapmak gerekir. Ne yapmak gerekir? Sosyal alanda söz sahibi olsunlar, kabiliyetleri ortaya çıksın, yeteneklerine dokunalım. Görmüyorlar ama görünmüyorlar da. Kimse görmüyor. Görünmelerini sağlamak istedim. O sırada Kani Karaca Görme Engeller Ortaokulu'ndaki öğrencilerle tanıştım. Onlar artık alfabeyi öğrenmişler. Tabii, Okulda tabii. devam ediyorlar. Sisteme dahil olmuşlar. Ediyorlar ama aynı problem orada da var. Orada. Yani görmüyorlar, görünmüyorlar. Bu çocuklarımızı nasıl görünür kılarız? Nasıl kabiliyetlerini ortaya çıkarabiliriz? Nasıl dokunuşlar yapabiliriz? Ailelerin çok büyük sıkıntıları var. Onları paylaşıyorlar. Buna nasıl çare buluruz? Gönüllü olarak hizmet etmeye başladım. Ama hani sınırlı imkanlar. En sonunda bu imkanları daha nasıl genişletip de çocuklara hizmet ederiz? Bunu düşündük. Dernek kurmaya karar verdik. Genimder'i böyle... Çok makul hocam. Çok Yani, tatlı bir yolculuk. Evet, yani Genimder bir inanç, bir azim, bir hayal, bir sorumluluk derneği açıkçası. Yani sadece yardımlaşma derneği değil bizim derneğimiz. Gerçekten Ümit Derneği, Dayanışma Derneği. Yani içine bir girseniz tamamen gönüllülerden oluşan harika bir... Ama gönüllü fakat ciddi ve aynı zamanda gayretli. Tabii. İş üretiyor, hizmet üretiyor, onu proje çocuklara üretiyor. uğraşıyor, projeler yapıyor. Yani sadece Allah vergisi çocuklarımızın yetenekleri, kabiliyetleri var. Benim işim çok zor olmadı açık söylemek gerekirse. Küçük dokunuşlar yapmak, sadece doğru zeminde doğru zeminleri onlara sunmak. Bir de neyi gördük? Aslında engelin fırsat eşitliği olmadığını, yani fırsatlar olduğunu gördük. Ya bu çocuklara fırsat verirseniz, bu konuda engeli ortadan kaldırırsanız yapamayacakları şey yok. Ben bu konuda çok inatçıyım açıkçası. Çocuklarımın görenlerle aynı şeyleri yapabileceğine inanıyorum. Yani bunun bunu bir de tecrübe de ediyorsunuz siz zaten. Evet. Yani sadece dediğim gibi doğru dokunuşlar, doğru bir yol izleme, doğru yöntemler bu çocukları gerçekten çıkarıyor ve gördük. Yani yarışmalarda gördük, hazırladığımız projelerdeki başarılarını gördük. Çok gayretliler, çok başarılılar ve görülmeye başladılar. Görülmeye başladıkça çocuklarımızda özgüven oluşmaya başladı. Bağımsız hareketleri daha fazla olmaya başladı. Böyle olunca toplumda artı bir olduklarını gördüler. Yani fayda gören değil, fayda sağlayan biri olmakla kendilerine bir gurur geldi hakikaten, bir özgüven geldi. Aranan çocuklar oldular, programlarda aranan, yani başarılar hakikaten takdire şayan. Biz bu konuda dernek olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sadece çocuklarımıza değil, ailelere de. Tabii aileler de var bir de. Tabii çünkü çok sıkıntılılar. Yani sadece bir engelli çocuğu değil, birkaç engelli çocuğu olabiliyor. Sıkıntıları var. Biliyorsunuz bizde görme engeli çok geç fark edilip tedavi edilmeye çalışıyor ama çok küçüklükten, bu Avrupa'da böyledir. Çok küçük yaşlarda tespit edilir bu engel ve önlem alınır. Yani eskiye göre çok daha iyi durumda şu anda engellilere verilen fırsatlar ama daha da iyi olacaktır inşallah. Biz bunun için de uğraşıyoruz. Biz sadece çocuklarımızın önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Yani engel olmadığımız sürece çok şey başaracaklar. Yani çocuklar ne yapıyorlar? Ok atıyorlar. Görme engelli çocuk nasıl ok atabilir? Doğru yönlendirirseniz çok güzel, hedeften de vurur yani. Bunu denedik. Fotoğraf çeker, çok güzel. Fotoğraf sergimiz açılacak inşallah seneye. Sizin vasıtanızla da buradan duyururuz diye düşünüyorum. Doğru yönlendirirseniz çok güzel fotoğraflar da çekebiliyorlar. Her şey yapabileceklerine inanıyorum. Mesela yüzmek istiyorlar çocuklar. Ben de bu konuda çok ısrarlıydım. Çocuklarımız nasıl İmam Hatip'iz, Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, yüzmeyi de öğrensinler istiyoruz. Hemen sünnet olan şeyleri öğrensinler. Harika. Tabii. Evet. Ve hemen bu yaz, yani birkaç haftalık bir geçmişi var. Spor kulübümüzü kurduk.
Çok güzel. teşekkür ediyorum buradan Gençlik Spor Bakanlığımıza çok ilgilendiler. Bize bir havuz tahsis ettiler çocuklarımıza özel olarak ve yüzmeye başladılar. Ya bu tür faaliyetlerin içinde, hayatın içerisinde oldukları sürece güvenleri artacak ve katkıları artacak. Yani ülkesi için ben de varım diyen çocuklar bunlar. Fırsat verilsin istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir farkındalık olsun. Toplumda da bu bir farkındalık olsun. Çocuklarımız sadece yardım gören, yardım yapılacak kişiler olarak görülmesin. Köşede durması gereken değil, o da hayatın Tabii içinde hayatın aslında. içerisinde Evet. yani ne kadar bir zincirin halkası, yani lütfen o halkayı koparmayalım diyorum ya ben. Farkında olmak. Evet. Peki. Hocam teşekkür ederiz. Rica Şimdi yanımızda Hafız Hamza El Nida var. Hamza hoş geldin. Hoş buldum. İyi ki geldin. Sağ olun. Hocaların sen yanındasın onların diye ayrıca keyifliler ve biz de çok memnunuz senin yanımızda olmandan. Sağ olun. Bir tanıyalım seni. Tabii. Benim ismim Hamza Alnida. Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi. 10. sınıfa geçtim. Maşallah. Hafızım. Birçok yarışmada da başarılarım var. Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu yarışmada Türkiye üçüncülüğüm var. Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında da derecelerim var. Birinciliklerim, Bölge birincilik. bölge birincilikleri, ezan yarışmasında da aynı. İkincilik ve üçüncülüklerimiz de var elhamdülillah. Peki ne zaman hafız oldun? Kaç yaşında? Yani 2 yıl veya 1 yıl önce hafız oldum yani. Hıfzını tamamladın. Evet, hıfzını tamamladım. Kani Karaca'da mı tamamladın? Kani Karaca. Kani Karaca. Hocam Ona da bahsedeceğiz. Evet, lütfen. Şimdi örgün eğitimiyle birlikte hafızlık programı uyguluyoruz biz. Bizim okulumuzda şu an 5 öğrencimiz hafızlığını tamamladı. Çok iyi. 2 öğrencimiz de devam ediyor. Hamza da ilk hafızlarımızdan. İnşallah yakında Eylül ayında olsa gerek sınava girecek. Belgesini de alacak Belgesini inşallah. de alacak. Evet. Bizim Yeni Mahalle Müftülüğü ile bir protokolümüz var. 5 yıldır devam eden bir protokol. Hem erkek hem kız Kur'an kursu var bünyemizde. Yani biz bu yönüyle de farklı bir okuluz. Yani Türkiye'nin ilk görme engelliler Kur'an kursu da bizim bünyemizde. Bu da çok güzel. Evet, bu da Yeni çok Mahalle güzel Müftülüğü'ne bağlı ama bizim okulumuzun içerisinde birlikte faaliyet yürütüyoruz. Yani bu da çocuklarımıza ayrı bir katkı sunuyor. İnşallah daha Birbirlerini güzel. destekliyor Tabii aynı ki, zamanda. tabii ki. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim derslerinde yine müftülük personelimizi biz görevlendiriyoruz. Daha kaliteli Kur'an eğitimi alma anlamında. Bu da önemli bizim için. Önemli, evet. Şu anda ortaokullarda ve liselerde, imam hatiplerde bu uygulama var Tabii ama var. görme Biz engelliler de bu için uygulamadan olması- geri kalmadık. Evet. Biz de Çok- başladık Evet. ve yarışmalara da katıldık. Elhamdülillah okulumuz açıldığından bu yana her yıl mesleki yarışmalara katılım sağladık. Bu yarışmalarda il birinciliğimiz, bölge birinciliğimiz, Türkiye ikinciliğimiz var Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ve biz görme engelli okullar arasında değil, Türkiye genelindeki tüm imam hatiplerle yarışıyoruz. Çok güzel. Bu anlamda bizim öğrencilerimiz engelleri aşıyorlar. Aşıyorlar, Allah'a evet. şükürler olsun. Evet. Yani bu da söylenmesi, zikredilmesi gereken bir şey. Çok, evet, engelleri aşan tabii ki. yıldızlar özellikle hocam da, Aygül hocam da böyle bir ifade olabilir demişti. Çok makul. Yani Çok- biz bunu artık geleneksel hale getiriyoruz. Her yıl hem hafız olan öğrencilerimize hem de akranlarına göre farklı bir yönüyle ortaya çıkan öğrencilerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Engelleri aşan yıldızlar adı altında biz ödül programı düzenliyoruz. Bu da bizim okulumuza has bir proje haline dönüştü. İnşallah böyle değerli katılımcıları da programımıza davet ederek İnşallah, okulumuzun tanınırlığını artırmaya gayret ediyoruz. İnşallah. Bu arada Hamza yarın bir yarışmaya katılacaksın. Programın sonunda da bahsedelim ama bu arada da bahsedelim. Hemen dostlarımız nerede, nasıl izleyebilirler, dinleyebilirler seni yarın? Tabii o yarışma yani görme engelliler arasında Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması 18 yaş altı kategorisine katıldım. Yarı finalden sonra yani
yarı finalde dereceye giren öğrenciler Türkiye finaline kalacaklar. Ben de dereceye girdim. İnşallah yarın Kocatepe Camii salonunda sabah saat 10'da Türkiye finali var. Çok güzel. Yani dereceye giren öğrencilerle yarışacağız inşallah. İnşallah. Dostlarımıza duyuralım. Müsait olanlar sevgili dostlar, Ankara için özel bir duyuru olsun hem de. Lütfen değerlendirmek lazım böyle güzel fırsatları. Cuma güzelliğine yakışır bir yarışma ve Hamza'mız da orada olacak Kani Karaca'dan. Aklınızda bulunsun diye hatırlatıyoruz. Programımızın sonlarına dair bu konuya bir kez daha vurgu yaparız, duyurumuzu tekrarlarız. Şimdi bize bir aşri şerif okutursak hocam, müsaade ederseniz hocalarım. Bir aşri okursa sonrasında bir aramız olacak. Aramızdan sonra sohbetimize devam edeceğiz diye dostlarımıza hatırlatmak istiyorum. Böyle şöyle bir güzellik var. Hocalarımız diyorlar ki biz biraz heyecanlıyız ama Hamza'mız heyecanlı değil. O yarışmalara katılmış, hocalarım da öyle söylüyor. Yarışmalara katılmış, zaten bu konuda çalışmış. Ben sakinim, heyecanlı değilim diyor. Dolayısıyla biz Aşk-ı Şerif'i dinleyelim inşallah. Arkasından bir aramız olacak sevgili dostlar, söze yar olmakta. Sonrasında efendim tekrar sizlerle birlikte yol arkadaşlığına devam edeceğiz. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lil muttaqine mefazen حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sadakallahul azim. Evet efendim, yola devam ediyoruz ve siz sevgili dostlarımızla ortak yayınımızda, Dost FM, Dost TV ortak yayında, stüdyoda 3 kıymetli misafirimizi ağırladığımızı ifade ettik. Yeni katılan dostlarımız için hatırlatmak istiyoruz efendim. Bugün Sezai Çelik hocamız stüdyomuzda. Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü hocamız. Sonra Aygül hocam yanımızda, stüdyomuzda Aygül Mercan. Genimder, yani Görme Engelli İmam Hatipliler ve Gönüllüleri Derneği Başkanı hocamız. Başka birçok sivil toplum teşkilatında çabaları ve gayretleri var. Bunu da söyleyelim. Ve Hafız Hamza Ennida var. Kani Karaca'da öğrenci, tabii bir öğrencimiz de var. Aşr-ı Şerif'i çok latif bir şekilde okudu maşallah. Tekrar hatırlatıyorum, programın sonunda da inşallah bahsedeceğiz ama yarın Kocatepe'de bir yarışma var ve Hafız Hamza'mız da orada olacak saat 10 itibariyle, aklınızda bulunsun. Programınıza müsait iseniz alabilirsiniz. Ankara'daki dostlarımız için özel bir hatırlatma olarak tekrarlıyoruz efendim. Şimdi Sezai Hocam, Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi meselesini ben, yani görme engelliler için Anadolu İmam Hatip Lisesi var, sizinle duydum. Kani Karaca ile duydum. Ve sizi stüdyoda misafir etmekten de çok büyük memnuniyet duyuyorum. Dostlarımızdan da ilk defa muhatap olanlar vardır mutlaka. Evet. Bu konuda bize şu açılımı tekrar siz, evet, kapasiteniz var, belli bir kapasiteniz var ama aynı zamanda müracaatlar size yeni çabalar içinde hem şevk veriyor hem de yol açıyor. Evet. Sizinle irtibat kurabilirler, bu konuda çaba gösterebilirler eğer evlatları var ve sizde okutmak istiyorlarsa Türkiye'nin her tarafından. Doğru mudur bu soru? Doğrudur. Peki bir açar mısınız hocam? Evet. Nasıl size ulaşıyorlar? Nasıl ulaşabilirler? Bize nasıl ulaşabilirler? Şimdi tabii ki çocuğu, yakını, görme engelli olan velilerin ilgisini çeker bu konu. Yani engelli yakını olan kişiler İmam Hatip ayrı bir Lisesi... sınava mı tabi tutuluyorlar? Yok, biz onu söyleyeyim. Biz okulumuza öğrenci alırken diğer okullar gibi, proje okullar gibi merkezi sınav uygulamıyoruz. Evet, bu biz önemli. de tabii. Biz başta da söyledim. Bizim okulumuza kayıt yaptırabilmek için tabii ki izleyen velilerimiz olacaktır. Seyircilerimize bunu özellikle duyurmak istiyorum. Çocuklarını engelli raporu, ÇÖZGER dediğimiz raporla birlikte özel eğitim kurul kararıyla biz okulumuza kaydediyoruz. Güzel, önemli bir not. Yani şu an tercih dönemi okulumuzda diğer okullar gibi tercih listesinde görünüyor. Puanı olan öğrencilerimiz müracaat yapabilir. Ve bugün bir iki öğrencimizi aldık. Sınava girmiş. Maşallah. Yani sınav puanıyla birlikte müracaat etmiş ve öğrencimizin başvurusunu onayladık. Yani ortaokulunuz var. Ortaokulumuz da var. Evet. Hafız aynı zamanda yetiştiriyorsunuz. Hafız da yetiştiriyoruz. Var. Evet, örgün eğitimle birlikte hafızlık programımız da var. Aynı zamanda biz yine bu protokol gereği hafızlık pekiştirme. Yani hafızlığını bitiren öğrencilerin hafızlığını unutmaması için pekiştirme programı uyguluyoruz. Yani Kur'an kursuna da bir vurgu yapalım hocam. Tabii burada okulumuzda Yeni Mahalle Müftülüğü ile yaptığımız protokolle birlikte hem erkek hem de kız öğrencilerimiz için Kur'an kursu bulunmakta. Yani velilerimiz tabii ki hassasiyet gereği çocuklarının akademik eğitimle birlikte dini eğitim, daha çok dini eğitim almalarını istiyor. Bunun yanında güzel Kur'an-ı Kerim okumasını öğrensin, hafızlığını yapabilsin düşüncesiyle de çocuğunu bize emanet ediyor. Ve velilerimizin bu ihtiyacını karşılamaya yönelik elhamdülillah dediğim gibi kursumuz da var. Hocalarımız da çalışmaya, emek vermeye
gayret ediyorlar. Çok harika bir şey gerçekten. Hocam üniversiteye öğrenci gönderdiniz mi? Üniversiteye öğrenci biz ilk mezunlarımızı bu yıl verdik hocam. Bu yıl. Bu yıl verdik Hadi ve hayırlısı. bu öğrencilerimiz normal okulumuzun açılış süreciyle orantılı değil. Biz okulun açılışını bekleyen nice öğrencilerimiz, veliler varmış. Açıldıktan sonra bunu gördük. Yani bu mezun olan öğrencilerimiz okulun açıldığını duyup bize nakille gelen öğrenciler. İnşallah biz Kendi 2 yıl- yetiştirdiğiniz. Evet, bunlar bizim ortaokuldan yetiştirdiğimiz ama lisemizi açamadığımız için başka okullara gönderdiğimiz öğrencilerimiz. Tabii ki diğer okullarda zorlandılar. Bu da bir ihtiyaç. Lisede ihtiyaca binaen açıldı. Yani normal okullarda kaynaştırma eğitimle eğitimini devam ettiremeyen öğrenciler bize talep ettiler. Yani şükürler olsun biz de onları aldık, mağdur etmedik. Bu bir ihtiyaç meselesidir. Kesinlikle ama dediğim gibi diğer okullarda eğitimde zorlanan öğrencilerimiz açık öğretim liselerine gittiler. Evet. Yani okulun açılmasıyla birlikte biz bu çocukların başka alana açık öğretim lisesidir veya başka okul, yani istiyorsa İmam Hatip böyle bir okul var Türkiye'de, tercih etsinler. Yine seyircilerimize duyuruyoruz. Tercih dönemidir. Pansiyonumuz var erkek öğrenciler için. İnşallah çalışmalarımız da devam ediyor. Kız Kız öğrencilerimiz için. Bunu eğer biz bakanlık olarak yapamazsak dernek kanalıyla da Aygül Hocam da burada inşallah hızlandıracağız. Çünkü bu yönde çok talep var. Velilerimizin bu talebine mutlaka ve mutlaka karşılık vermek durumundayız. Yoksa kendimizi sorumlu hissederiz. Sorumlu, Evet. evet. Aygül Hocam, siz Genimder'de Görme Engelli İmam Hatipliler ve Gönüllüleri Derneği'nde aynı zamanda velilerle de çok yakın temastasınız. Birçoğu gönüllünüz. Evet, gönüllüyüz. Ve sizin yol arkadaşlığınızı yapıyorlar. Size ulaşmak için dostlarımız, yani bu konuda evet ben de destek olabilirim, elimden gelir ya da işte engelli çocuğu var, sizinle irtibat kuracak. Bu yolda neleri özellikle gözden kaçırmadan zamanında ulaşsınlar size? Yani önce çocuklarının ihtiyaçlarını bir görsünler. Yani şunu söylüyorum. Görme engelli çocukların genelde evdeler, eve tıkanmışlar, sosyal faaliyetleri yok. Onlar görmüyor, biz de onları görmüyoruz. Görmüyoruz. Çok Yani, evet, netti yani o ifadeniz biz zaten. Şunun ayrımını yaparak biz, çok iyi ayrımını yaparak bu derneği kurmuştuk. Görmemekle görülmemek. Bunun arasındaki farkı çok iyi tespit edip derneğimizi kurmuştuk. Yani velilerimiz çekinmesinler ya da görme engelli çocukları olan velilerimiz, aileler irtibata geçsinler. Fani Karaca Görme Engelli Okulu'na vermek zorunda değiller. Eğer orada okumuyorlarsa da bizimle bağlantı kurabilirler dernek bazında. Biz onların hayatlarını kolaylaştıracak, önündeki engelli, başarısının önünde ne engel varsa onu kaldıracak yollara bakıyoruz. Her türlü kolaylaştırmaya çalışıyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Okulumuz aracılığıyla da bizimle bağlantı kurabilirler. Sezai Hocam, çok öğrenci tanıdınız, çok veli tanıdınız. Unutamadıklarınızdan biraz bahsedin bize. Yani onların özellikle dikkatinizden hiç kaçmayan, aklınızda olan, özel bulduğunuz, önemli bulduğunuz, size katkısı olan, yol yürürken... Sayın Hocam şöyle söyleyeyim, elhamdülillah bu okulu açmakla çok iyi etmişiz. Elhamdülillah. Mezun edip de bizimle irtibatı kesen hiçbir öğrencimiz yok, şükürler olsun. O aileye devam ediyorlar yani. Evet. Yani hatta dün bizden 4 yıl önce mezun olan ortaokulda, liseye başka okulda. Çünkü sınavla gittiği için güzel puan almış. Hocam böyle bir puanımız var, nereyi tercih edelim? Kendi okul rehberliğiyle iletişime geçmiyor, bizi aradı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Yani biz de gönüllere dokunmuşuz. Yani o ortamı oluşturmuşuz elhamdülillah diyoruz. Yani çocuklarımızın vefalı oluş. Çok yani güzel bu, bir evet, nokta hocam. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle öğrencilerimizle hiç irtibatı kesmedik.
Bu da bizi çok gururlandırıyor. Yani güzel yoldayız inşallah. Verdiğiniz emeğe değiyor Evet, yani. evet. Yani pişman değiliz. Evet, Yani çok velilerden güzel dönütler alıyoruz. Yani yaptığımız bir etkinlikte yine dernek kanalıyla hocalarımız da yapılan faaliyetlere hep katılım sağlıyorlar. Yani bu da bizi tabii ki mutlu ediyor. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. İnşallah Evet. hocam. Ya bu da- Güçlenerek ve gelişerek inşallah Tabii ki. devam eder. Evet. Daha çok gence, çocuğa ulaşarak, ailelere ulaşarak. Evet. Bir de Sayın Hocam belki izleyenlerden yani böyle bir İmam Hatip okulu var. Burada nasıl eğitim veriliyor? Evet, Diğer lütfen bahsedin. engelli okullarda yapılanlar burada da yapılıyor mu şeklinde sorabilirler. Ben onu da söyleyeyim. Lütfen hocam. Bizim öğrencilerimizin tamamı görme engelli. Tabii oranları farklı var. Kaynaştırma öğrencileri değil yani. Yani Hepsi bizim görme okulumuz engelli. yerleştirme işlemi kaynaştırma olarak yapılıyor ama okulumuz görme engelli. Görme engelli. Özel eğitim öğrencisi. Yani bu öğrencilerin 10 kişilik tamam. sınıflar Evet, dediniz. 10 kişilik. En fazla 10 kişi oluyor bir sınıfta. Bu öğrencilerimize birebir eğitim verme imkanımız oluyor. Çocuklarımıza biz tabii ki ilkokuldan ortaokula geçtiklerinde Braille eğitimini almış oluyorlar. Ama tam öğrenemeyen öğrencilerimize de yine biz öğretmenlerimizin çoğu Braille eğitimine tabi tutuluyor, sertifika alıyor. Bu alana hakimler, onlara eğitim de veriliyor. Zaten görme engelli okul olduğumuz için ders materyalleri Ona göre hazırlanmış. ona göre geliyor bize. Normal gören kitabın yanında Braille kitaplar da geliyor. Gören kitaplarda tabii ki velilerimiz tarafından takip edilmesi için bunlar da var. Sınıflarımızda akıllı tahtalar var. Görüntü yok ama ses var. Öyle söyleyelim. Yani çocuklarımız bir özel eğitim öğrencisine özel okulda eğitim verilir gibi eğitim alıyorlar. Bu konuda rahat olsunlar. Dediğim gibi çocuğumu bu okula verdim, pişman oldum diyen yok. Sadece geciktim diyenler var. Elhamdülillah. Bunu da duyurmak istedim. Çok önemli bir Evet. nokta hocam. Çok haklısınız. Evet, bu bizim okulumuz Evet. için Braille eğitimi farklı bir durum. Evet. Şimdi Aygül hocam ne zaman sizinle buluşsalar, yani ne zaman eğitime başlasalar, ne zaman hayatın içine katılsalar doğru olur çocuklar için. Bu Sezai hocam için de sorulması gereken bir soru aynı zamanda. Hani biz belli bir zaman kendimiz fark etme süreci oluyor. Belki belli bir zaman işte kendi kendimize yaralarımızı belki içte tutmaya çalışıyoruz vesaire. Topluma karıştırmıyoruz. Genel olarak tavrımızdan kaynaklanan şeyler var. Ama bunlar aynı zamanda birer birey ve topluma katılacaklar tabii ki. Yani görme engeli bizde çok geç tespit ediliyor. Hali hazırda da var. Tabii. Yani tespit edilmesinden ziyade eğitimle çok geç başlanıyor. Yani görme engeli bir şey bu. Ama Avrupa'da bu gerçekten 3 aylıkken eğitimlerine başlanıyor. Az görenlerin göz kaslarını çalıştıracak materyalleri çok fazla, mesela ders şeyleri ona göre ailelerle seminerler yapılıp bilinçlendiriliyor. Biz henüz o seviyede değiliz ama inşallah en kısa zamanda bizde de bunlar gelişir. Eskiye göre biz de çok iyi konudayız. Daha farkındayız. Evet, daha da iyi olacak inşallah. Ama dediğim gibi bunu yapılan projelerle, çocuklarımızın başarılarıyla, sosyal hayatta katkılarıyla farkındalık oluşturarak yapmamız gerekiyor. Yani ilkokula, hatta kreş yaşına geldiklerinde bizimle muhatap olabilirler. Biz onları yönlendirebiliriz. Ne yapabilirler? Nasıl eğitim alabilirler? Göz kaslarını nasıl kuvvetlendirebilirler? Yani buradan Görme derecelerine göre. eğer hiç görmüyorlarsa şunu yapıyoruz. Bağımsız hareketleri yapmakta erken, bu eğitime erken başlamaları gerekiyor. Yani dediğim gibi çok lise çağına gelmiş ama hala bağımsız hareketi olmayan, sokağa çıkmakta zorlanan, çıkmaktan korkan öğrenciler, kişiler var. Erken başlamaları, bağımsız harekete erken başlamaları gerekiyor. Bunun eğitimine, baston kullanımı eğitimine erken başlamaları gerekiyor. Yani çekinmesinler, gerçekten gelsinler bizim derneğimizde bir buluşsunlar. Biz onları yönlendiririz, yardımcı oluruz hayata katmak adına.
projelerimize dahil ederiz. Çok güzel projelerimiz var. Onlardan da bahsederiz inşallah. Ok atma dediniz hocam artık, yani gayet latif bir şey. Yani, evet. Onun dışında bizim çocuklarımız için şey yapmıştık biz. Sezai hocamla birlikte hazırlamıştık. Dokunuyorum, maketlerle tarihimi öğreniyorum projesi Çok iyi. vardı. Sezai hocamın el kabiliyeti biraz fazla. Mobilyadan, yani böyle maketler yapabiliyor. Kendiniz üretiyorsunuz Evet, yani. evet. Malzeme üretiyorsunuz. Dokunma görme engelli öğrencilerimiz için önemli bir husus. O yüzden dokunarak öğrenme. Biz de projelerimizi bu yönde yapıyoruz. Ve Materyali kendinizin üretmesi de Üretiyorum. çok ayrı güzel hocam tabii ki, ama. tabii Evet. ki. Yani bu şekilde bir projemiz vardı. Hazırladık maketlerle. Çocuklara tanıtıyoruz. Yani mesela çocuğa Ayasofya'yı anlatıyoruz ama Ayasofya'nın bir maketi var. Hepsini dokunarak işitsel ve dokunsal öğreniyorlar zaten. Bu hafızalarında kalıyor. Bir şeyler öğreniyor. Pekiştirmek amaçlı da İstanbul'da Minyatürk'e götürdük. Orada bu maketlere Çok güzel. iyice dokundular, iyice benimsediler. Böyle öğrenmeyi de kalıcı hale getiriyoruz. Bir diğer projemizde şeydi, gönül Sazından seslerdi. Yani böyle musiki programıydı. Çocuklarımız Allah vergisi gerçekten çok güzel seslere sahipler. Biz sadece dokunuyoruz, doğru yönlendiriyoruz. Gerisi onlarda. Çok böyle ruhlara, gönüllere bir esinti bırakmışlardı. Çok takdirle karşılanmıştı. Biz hali hazırda bir sürü proje yapmaya çalışıyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. O projelerimiz gerçekleştikçe hem sizi davet ederiz hem sizin aracılığınızla Dostlarımıza duyurumunu duyururuz yaparız inşallah. İnşallah. Şimdi Hafız Hamza'mız bize ilahi de söyleyecek sevgili dostlar, programımızın sonunda inşallah. Ama okulda kaç yaşında okula geldin Hamza? Okula 11 veya 12 yaşında geldim. 5. sınıf. Ortaokula geldin. Hı hı, evet. Ortaokula başladın. Ve daha önce Bireyli öğrenmiş miydin mesela? Hayır, Bireyli Kani Karaca'da öğrendim. Kani Karaca'da öğrendin. Kani Karaca'da senin dünyada Kani Karaca nasıl bir okul? Şimdi Kani Karaca şöyle, yani Hocalarım yanımdayken konuşmayayım diyor musun? Evet. şöyle, yani benim ilk Braille öğrendiğim yer Kani Karaca. Hem Türkçe hem Arapça. Yani Çok güzel. Arapça Braille öğrendiğimde, yani Arapça Braille öğrenmeden önce ben dinleyerek ezber yapmaya çalışıyordum. Dinleyerek ezberliyordum. Ama Braille öğrendikten sonra artık Kur'an-ı Kerim yüzünden yani kabartma yazı Rahatlıkla okuyabiliyorum. okuyabildin. Evet. Sonra da işte yani Arapça Braille öğrendikten sonra Kani Karaca Kur'an'ı nasıl güzel bir şekilde okuyabileceğimi eğitimini aldım. Sonra da Kani Karaca'da yine hafızlığa başladım. Yani benim dünyamda Kani Karaca'nın çok büyük bir ve çok önemli bir yeri vardı yani. Evet. Peki ailende hafız var mı? Yani ailemde şöyle hafız yok ama bu Kur'an-ı Kerim ve dini alanda uğraşanlar var, evet. Güzel, maşallah. Onlar da seninle iftihar ediyorlar tabii ki. Hocaların da olduğu gibi. Çok latif. Ne yapmayı planlıyorsun okulda, liseden sonra? Şimdi inşallah Allah izin verirse ilahiyat fakültesi okumak istiyorum. Allah nasip ederse yani yurt dışında okuma planım da var. Mısır'da El-Ezher Üniversitesi girme isteğim çok var yani. Allah Güzel. nasip ederse. Arapçam da var diyorsun, Evet. değil mi? Evet. Aynen. Evet. İnşallah Allah yolunu açık etsin. Amin. Hep güzelliklerini, hayırlarını, başarılarını, muvaffakiyetlerini İnşallah. duyalım hocalarımız, aileler ve bizler de duyalım inşallah, iftihar edelim. Şimdi hocam bir ilahiyle bitireceğiz ama önce Hamza bize yarınki yarışmadan bir kez daha bahsetsin. Yeni katılan dostlarımız olabilir çünkü. Şimdi yarışma görme engelli yani görme engellilerle ilgili derneklerin birleşerek düzenlemiş oldukları bir yarışma. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ve hafızlık yarışması. Benim katıldığım kategori
18 yaş altı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. Yarı finale girip dereceye girdim elhamdülillah. Yarın da Kocatepe Camii Salonu saat 10'da Türkiye finali var inşallah. İnşallah. Size Dostlarımızı başarılar davet diliyoruz. ediyoruz. Evet, Allah razı başarılar diliyoruz. Dostlarımızı da davet ediyoruz sevgili dostlar. İnşallah. Evet Sezai Hocam, ne söylemek istersiniz bir son mesaj olarak, sonrasında da ilahimizle veda edelim. Sizlere tek tek sorayım, ne söylemek istersiniz dostlarımıza? Neler geçer gönlünüzden şu anda? Yani Şunu unutmayın dediğiniz, dostlarımızın dünyasında da olsun, kendi dünyalarında başka görme engelli öğrenciler varsa onlara da duyursunlar. Okulu bir kere hepimiz duyuralım, yani bu çok önemli bir nokta çünkü. evet, yani bu programa tekrar ben teşekkür ediyorum. Biz Davet teşekkür ederiz ettiğiniz hocam. için gerçekten verimli, anlamlı bir sohbet oldu. Bir okul müdürü olarak Türkiye'nin ilk ve tek görme engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne velilerimize, varsa görme engelli öğrencileri, yakınları gönül rahatlığıyla okulumuza yönlendirebilirler. Biz onları önce Allah'ın, sonra kendimiz okul olarak emanetçisiyiz. Biz onlara sahip çıkacağız. İnşallah bu çocukları yarının engelleri aşan yıldızları yapmaya gayret edeceğiz. Kendi kendine yetebilen, ayakta durabilen, dini ve milli değerlerine bağlı, ahlaki değerlerine bağlı bir vatandaş olarak, birey olarak yetiştirmek istiyoruz. Benim son sözüm budur. Allah razı olsun. Allah sizden de muvaffak razı etsin olsun. hocam. Amin. Allah Amin. imkanlarınızı, yüreğinizin güzelliğini, gayretinizi, himmetinizi çoğaltsın, hayırlı insanlar göndersin. Teşekkür Çok ediyoruz. istifade etsin talebeleriniz. Evet. Bu aile güzelliğiniz hep muhafaza olsun inşallah. Hep başarılarınızdan inşallah Evet, haberdar okulumuzun olalım. böyle canlı yayın programında duyurulması gerçekten anlamlı. Bizim için de çok anlamlı efendim. Biz Teşekkür etkisi ederiz. olacağına inanıyoruz. Allah razı olsun Allah hocam sizden de inşallah. razı olsun. Aygül Hocam, siz ne dersiniz dostlarımıza? Bu güzel yolda bize destek, bize gönül, bize omuz vermek isteyen herkese kapımız açık. Çok güzel. Engelleri aşan yıldızları birlikte inşallah yol İnşallah, arkadaşlığında inşallah. yetiştirelim ve büyütelim istiyorsunuz. Allah razı olsun. Şimdi Hamza bize, Hafız Hamza'mız bir ilahi söyleyecek sevgili dostlar. Ben stüdyomuzdaki dostlarımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Türkiye'nin ilk ve tek görme engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 3 kıymetli ismimiz vardı. Sezai Çelik Hocam, Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü olarak stüdyomuzda. Aygül Hocam, Aygül Mercan, Genimder Görme Engelli İmam Hatipliler ve Gönülleri Derneği Başkanı olarak stüdyomuzda ve Hafız Hamza El-Nida'da hem Kani Karaca'nın öğrencisi, lise öğrencisi hem de yarın yarışmaya katılacak. Kocatepe'de saat 10'da aklınızda bulunsun. Bunları hatırlattıktan sonra biz bir ilahiyle veda edeceğiz. Bize Hamza'mız söyleyecek inşallah. Dostlarımızın hepsine, hocalarımıza teşekkür ettikten sonra siz sevgili dostlarımıza da teşekkür ediyoruz efendim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Hamza, mikrofon sende. Hank bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Hank bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur, bir dem sana sın kış gibi şol zemheri olmuş gibi, bir dem beşan retten doğan hoşba ile bostan olur.
Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Bir dem girer kibrevine, Firavun ile Haman olur. Bir dem döner Cebrail'e, rahmet saçan her mahfile. Bir dem gelir gümrah olur miskin Yunus, hayran olur.